Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün böyle size minik desenli, kabartmalı bir örgü modeli göstermek istiyorum. İstediğiniz her türlü örgü uygulayabilirsiniz. Erkek örgüleri, bebek örgüleri, bayan örgüleri, boyunluk, kaşkol, bere, aklınıza gelebilecek her türlü örgüye uygundur. Bu şekilde kabartmalı, böyle minik minik çıtır desenli bir örgü modeli. Burası da örgümüzün arka yüzü. Ayrıca modelin başlangıcı için lastiğe gerek duyulmuyor. İsterseniz dilek modeli ya da lastik üzerine modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimizin sayıları istediğiniz sayılarda başlayabilirsiniz. Tekli, çiftli hiç fark etmez. Her türlü sayı ile modelimizi rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi hemen anlatımına geçiyorum. Ben 21 ilmeğimi şişime taktım. Hemen örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve arka yüzdeyim. Bu model için ilmek alış şeklimiz önemli. Düz ilmekleri bu şekilde arkadan girerek değil, ön yüzden girerek örmeniz gerekiyor. İlk olarak arka yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şu anda örgümün ikinci sırasındayım, ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Aynı şekilde ön yüzde tekrar düz ilmeği bu şekilde arkadan girerek almıyoruz. Önden girerek ilmeğimizi düz alıyoruz. İlmeğin içerisinden geçirmeden şöyle göstereyim. Şişimizde arka tarafından bir alt sırasına batıyoruz ve bırakıyoruz. Sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ilmeğimi şişime alıyorum. Bu şekilde içinden değil, arka taraftan bir alt sırasına batarak alıyorum. Bir ilmek düz. Sonraki ilmeği ipimi şişime alıyorum. Arka taraftan bir alt sırasına batıyorum ve bırakıyorum. Ön yüzde modelimizin kurulumu bu şekilde. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci ilmeği ipimi şişime alıyorum ama ilmeğin içerisinden bu şekilde geçirmiyorum. Bir alt sırasına girerek geçiriyorum. İlmeğimi aldım, buradan değil, bir alt sıradan girerek örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada hem ipimizi doladık hem ilmeğin alt sırasına girdiğimiz için iki ilmek var. Bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Dediğim gibi bu model için ilmek alış şekli aynı benim gibi olmalı. Arka yüzden bu şekilde girerek örmüyoruz. Ön yüzden girerek ilmeklerimizi sıra boyunca düz örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa modelimi kaydırıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimizi alt sıradan girerek almıştık. Bu defa ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. İkinci ilmeği ipimizi şişimizi alıyoruz ve buradan içinden değil bir alt sırasına batarak geri çıkıyoruz. Bir ilmek düz,
ikinci ilmeği ipimizi alarak bir alt sırasına batarak örüyoruz. Bu tür modellerde hemen elinizde bir şiş ve ip alarak küçük bir parçada hemen modeli çalışırsanız daha iyi anlayabilirsiniz. İpimi alıyorum ama ilmeğimin içerisinden değil, bir alt sırasına girerek geri çıkıyorum. Bunu arka taraftan ilmeğime girerek yapıyorum. Modelimizin tek püf noktası bu aldığımız ilmek. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Arka tarafta bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bu sırada çift olan ilmeği de tek ilmeğe düşürerek sayımızı dengelemiş oluyoruz. Bu modeli çok sıkı sıkıya örmeyin. Hafif biraz gevşek bırakarak örün. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Aynı bu ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeğimin içerisine giriyorum. İpimi alarak bir alt sıraya girerek örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Burada ilmeğin içerisinden çıkmak yerine bir alt sıraya batarak çıkıyoruz. Her defasında bu işlemi kaydırarak yapmanız gerekiyor. Arka yüzde hepsini düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Çift olan ilmeklerimi toplayarak teke düşürmüş oluyorum. İşkembe modelini andıran bir görüntüsü var. İşkembe modeli genelde insanlara örmesi zor gelir. Hep karıştırılır. Ama bunu örmesi bana daha kolay geldi. Bir kez örerek ilmeğin alış şeklini anlayabildiğiniz zaman hiçbir zorluğu yok. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.